dostlar, ben Eylül Öztürk Özkan, sevgili eşim ve aynı zamanda kameramanım Kenan Özkan. Sahne ismini kullanayım mı? Yok, teşekkür ederim. Ve sevgili eşim Barış Kenan Özkan'la birlikte bugün sizlerden gelen yoğun talep üzerine Amerika'daki bir elektronik süpermarketine geldik. Sizlerden gelen istek diyorum çünkü yorumlarınızı sıklıkla okumaya çalışıyoruz. Siz ne isterseniz biz aslında oraya gidip sizlerin merak ettiğiniz şeyleri sizin yerinize çekmeye çalışıyoruz. Şimdi içeride elektronik ürünlerin Türkiye ile bir fiyat karşılaştırmasını yapmaya çalışacağız. Bakalım burada ürünlerin fiyatları nasılmış? Hadi gelin bakalım. Geldiğimiz yer tabii ki de en çok merak ettiğiniz yer oldu. Apple Store'un içindeyiz şu anda. Hemen bakıyorum. Apple'ın son çıkarttığı telefonu 64 GB'lık iPhone XS Max'in fiyatını söylüyorum. $1099. Yine iPhone XS 64 GB'ı yani daha küçük olanı ise sadece $999. Bu da Türk lirasıyla ne kadar oldu dolar şu anda Kenan? 6.000 liraya yakın oluyor. Bu arada biz bu videoyu da 24 Ocak 2019 tarihinde çekiyoruz. Dolar kurları sürekli değiştiği için o kura göre hesaplarsınız. Bu da geçen senenin telefonu. iPhone X ilk çıkarttı. X'in fiyatını söylüyorum size. $899. Mesela bu da iPhone 8 Plus. Yine geçen senenin modeli. O da $749'mış buradaki satış fiyatı. Artık birçok saatin yerini aldı biliyorsunuz. Apple Watch'ların yanındayız şu anda. Son çıkarttığı Apple Watch'ların fiyatını hemen şöyle gösterir misin sevgili kocacığım ve kameramanım? Bakıyoruz. Apple Watch'ın 4. versiyonu $429'dan başlıyor, $749'a kadar çıkıyor. Bizim de buraya geldiğimizde ilk aldığımız şeylerden bir tanesi bu oldu burada. Bu Apple'ın son çıkan iPad Pro'su. 12.9 inçlik ekranı var. 64 GB'tı değil mi Kenan bizim? Evet. Aynen, bu da 64 GB'lık ve $999 fiyatı var. Şimdi ben size bilgisayarları tek tek anlatamayacağım çünkü hepsinin farklı özellikleri var. Sadece son çıkan MacBook Air'dan bahsedeyim size bir tek. En son latest model diyor. $1399 imiş. O da şu alet sanıyorum ki. Aynen. Yanımda şu anda Apple'ın son çıkarttığı 4K destekli Apple TV'si var. Biz bunu Türkiye'den daha çok yeni ne kadar aldık Kenan? 1499 lira falan. Yani 1500 liraya almışız. Buradaki fiyatını söylüyorum $179. Ve tabii bir diğer merak edilen konu ise Samsung Note 9. Yine Türkiye'de en çok kullanılan telefonlardan bir tanesi. Hemen bakıyorum, son çıkan versiyonu $999.9'mış. Evet, şu anda yanımda Samsung'un son çıkarttığı tablet olan Galaxy Tab S4 serisi var. Bunun da fiyatını hemen söylüyorum, $549. Şimdi Samsung Watch'ı göstereceğim size. Bu jenerasyondaki en pahalı saati gösteriyorum. Neymiş? Galaxy Watch Smartwatch 46 mm stainless steel silver yazıyor. $349. Bana mı alsan acaba? Ve burası benim en sevdiğim kısım. Benim de kanayan yanam. Niye? Yalan. Burada dronlar var, burada Osmo'lar var. Aynı zamanda DJ'in diğer ürünleri de burada yer almakta. Benim ilk göz ağrım Spark. Bunu bir Maldivler gezisinde maalesef ki denize düşürmüştüm. Fiyatı neymiş bunun? $549. Ama ben bir şey söyleyeceğim, ahım tutmuştu o gün. Evet, elle bir tartışma yaşamıştım. Akabinde bana şey demiş, İnşallah o drone düşürürsün dedi. Düşer, 10 dakika sonra düştü ve bundan sonra bana beddua ediyorsa kesinlikle ne isterse yapıyorum. O bedduayı yemiyorum. Hayır ama bizim cebimizden çıktı yine parası. Yazıklar olsun ya. Evet, bunun buradaki fiyatı $549. Sen ne kadar almıştın? Combo halinde. Ben o zaman 3500 TL'ye almıştım. Tabii bu düşünce mecburen Mavic Pro'ya geçtim, hemen yanındaki. Ama bu Mavic Pro Platinum, bunun da hikayesini anlatacağım size. İlk Mavic Pro aldığımda çok böyle heyecanla uçurmaya kalmadı, tık o da düştü. Yani çok fazla çekim şansı yapabilme imkanım olmadı ama yine de drone kullanmayı Mavic Pro'da öğrenmiştim.
Akabinde çok geçmeden zaten Platinum'unu aldım. Platinum'la Mavic Pro'nun arasındaki fark 8 dakika, yok 8 değil, 5-6 dakika daha fazla bataryası uzun sürebiliyor. Aynı zamanda pervanesi biraz daha sessiz. Hemen onun yanında buradaki fiyatı neymiş hemen ona bakıyorum. Yanılmıyorsam bu combo hali 1299 Combo dolar. ne demek? Combo içinde kumandası, 2 tane bataryası, pervanelerin olduğu komple bir ekibe combo deniliyor burada. Yani şu şekilde böyle. Aynen. Yoksa ilk Spark aldığımda Spark'ın içindeki kumandaya ekstra 500 lira para vermiştim. Yani Onu combo almamış mıydın? yok, combo almamıştım. Ondan sonra burada Phantom 4 var. Phantom 4 mü bu? Hemen bakıyorum. Evet, Phantom 4. 1499 dolar. Bence bedava. Türkiye'de şu an tahmini 10.000 civarında falan olması lazım. İlla ki ucuzu vardır ama hangi koşullarda gelmiştir hiçbir fikrim yok. Bunlar DJI'nin Osmo'ları. Burada telefon için bulunan bir gimbal var. Burada ilk nesil yanılmıyorsam, ilk olabilir veya ikinci de olabilir bilmiyorum ama en sonuncuyu burada göstermek istiyorum. Küçük ama etkili diyorum ben bunun için. Çok güzel görüntü kalitesi var hem de çok fazla portatif. Fiyatlarına bakalım. Türkiye'de tahmini fiyatı 3500-4000 civarıydı. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Burada 560 dolar. Aynen. Yine Mini Osmo'da 349 dolar. Türkiye'deki fiyatını biliyor musun? Türkiye'deki fiyatını bunu da bilmiyorum. Bundan bende vardı ama çok sık kullanamadım. Evet. Bunda ne kadar almıştık biz? 1000 TL'ye mi almıştık o zaman? 1490'a almıştık ama 2000 küsürdü. Biz indirimli almıştık. İndirimli almıştık. 139 dolar fiyatı burada telefon için Osmo. Bu arkadaş var. Burada Bu artık geleceğe geldik. dönüş Evet. filmlerde oluyor ya. Bunların suçları uçuş yakalıyor falan. süresi bir tık daha az yanılmıyorsam. Evet, 12 megapiksel kamerası varmış. 4K çekim yapabiliyor. Sizi izleme özelliği var. Ama benim tavsiyem her zaman Mavic Pro Platinum. Şimdi Mavic Pro 2 çıktı. Bakalım bunu düşürsem onu alacağım. Allah korusun da yeter artık. Ocağıma icra ettim kendimi. Burada GoPro'nun karması var. Yani karma drone'un ismi. Çok fazla tavsiye edilen bir drone değil. Hatta bir ara piyasadan toplanıldı diye biliyorum. Çünkü sensörleri yoktu. Yani duvara, sağa sola ve yere düşme olayları çok fazla gerçekleşiyordu. Ucuna GoPro takıyorsun. Bu bence bir handikap. Çünkü içinde kamerası yok. Yani GoPro alıyorsan bunu da alıyorsun. Hepsinin total fiyatı zaten başlı başına diğer drone'ları geçiyor. Fiyatı da 700 dolar. Acaba GoPro'nun fiyatı ne? Birazdan size anlatacağım. Gün geçmiyor ki GoPro'larına bir yenisini eklemesin. Burada biz de 6'yı yeni almıştık. Burada 7'si çıktı. Hemen bakıyorum fiyatlarına. Burada 179 dolara 10 megapiksel 1080p 60 kare çekiyor. Burada 10 megapiksel 4K 30 kare çekiyor. Burada da 12 megapiksel 4K 60 kare çekiyor. İlk gösterdiğim GoPro 179 dolar, ikincisi 249 dolar ve sonuncusu 399 dolar. Burada yine bizim kullandığımız gimbal'lardan var. Zhiyun, Crane, yanılmıyorsam bu 2 olması lazım bizdekinden. Hepsi birbirine benziyor, o yüzden bazen ayırt edemiyorum. 400 dolar, 399 dolar. 399 dolar. Biz yine bir 1700 TL falan almıştık. Bunun üzerine kamerayı koyuyorsunuz arkadaşlar. Kameranın titrememesini sağlıyor. Evet. Burada ilk defa gördüğüm Crane 2'nin kamera gimbal for. Bu daha ağır kameralar için Evet. sanıyorum. Bunun da fiyatı 649 dolar. Yani Türkiye'de 5000 lirası var anlaşılan, yani öyle bir şey olması lazım. Kenan uzun zamandır almak istedi ama bir türlü hangisini alacağımı karar veremedim. Karar veremedim değil kamera. aslında. Alıp pişman olacağımı düşündüğüm aletlerden 360 kamera var. Çünkü çekim yaparken çok fazla ısınıp birden donabiliyorlar. En büyük problemleri buydu. Ondan sonra çekim süreleri çok kısıtlıydı. Aynı zamanda 4K çekmiyordu. Burada ilk defa gördüğüm markası neymiş bunun? Garmin yazıyor. Böyle bir 360 kamera var. 721 dolar ama 4K görüntü kalitesi var. Ama bunu alabilirim diye düşünüyorum. Sokma bizi masrafa Kenan. Tamam, hadi gel. Bak çocuk yolda geliyor. Geldik fasulyenin faydalarına. Burası bence bu moldeki en kaliteli nokta. Burası Sony'nin kameralarıyla ilgili Burası bölümü. Canon'un Evet, masraf ben daha kapısı. çok daha çok yeni Sony A7 III aldım. Hemen burada bakayım nerede var. Evet, burada gördüğünüz gibi 2199 dolar.
Ama Türkiye'deki fiyatı 15-16 bin TL'ye falan tekabül ediyor. İçinde aynı zamanda kit lensini verdiler. 27-80. Ve şu anda çekimi de o kamerayla yapıyoruz. Evet. Hepsi de Eylül Hanım'ın. Evet, bu da ikinci kameramız. Çünkü birçok videomuzda iki kamerayla çekim yaptığımızı görmüşsünüzdür. Bu da benim kameram. Şöyle diyeyim, Canon'unkinden çok daha ucuz tabii ki de. $799 fiyatı var. Ama vlog çekmek isteyenler için de gerçekten profesyonele yakın sayılabilecek bir kamera. Tabii ki de çok daha düşük bütçeli, daha ufak kompakt aletler var ama biz bir tık daha hani profesyonel çekimler yaptığımız için o yüzden ben de bunu tercih etmiştim. Bu da bizim en küçük oğlanımız. İşe bununla başlamıştık biz. YouTube'a videolar çekmek isterseniz özellikle vlog konusunda en tavsiye ettiğim ürün bu olabilir. Hem küçük hem kompakt. Biz zamanında bunu 500 euroya almıştık. Şu anda $649 fiyatı var. Türkiye'deki fiyatı bir tık daha pahalı olabilir. Biz çünkü 500 euroya aldığımızda yine yurt dışından 2250 liraya almıştık. Ya evet, o zaman 2250 liraya geliyordu. Şimdi tabii daha pahalı. Alet de şu, bak unutmayın. Bunu alırsanız çok güzel YouTube videoları çekebilirsiniz. Böyle daha profesyonel bir şeye artık bir sonraki etapta geçersiniz. Burada aşık olduğum başka birini gördüm. Eylül'den sonra. Yazıklar olsun. Burada Nikon Coolpix'in 125X'i var. Bu makineyle Mars'ı çekersiniz buradan. O kadar kuvvetli zoom'u var. Yani ben hatta fotoğrafları da birazdan gösteririm. Bu makineyle ayın kriterlerini o kadar zoomlayabilirsiniz ki efsane bir makine. Aynı zamanda 4K çekiyormuş. Bendeki maalesef ki 4K değildi ve 80x''ti. Bunu alabilir miyiz? Alırız, senin canın sağ olsun. Ne kadarmış? $1000. $1000. Sen ne kadar almıştın eski versiyonunu? Ben 2400 liraya almıştım. Ama şimdi yeni versiyonu çıktı. Her sene yenileri çıkıyor bunların işte. Evet, o yüzden almadım. Boş. Konuya komşuya tutmayalım da o lensi. Rezil olmayalım sonra. Bu arada ilk aşklar unutulmaz, yeniler bilmez ama ben size göstereyim. Bu PlayStation 1. Roberto Carlos'u sağ açığa aldığımız Roberto Carlos'u sağ açığa alıp bas babam bas deyip çaprazdan vurduğumuz, goller attığımız bu güzel alet. Nostalji olarak mı çıkarmışlar Evet, bunu? $59. Bu arada içindeki oyunlara baktım. Hiçbiri oynanacak oyunlar değiller. Yani Atari gibi bir şey. Çok da hoşuma gitmedi. Ama klasik oyunlar diyor Evet, işte. klasik oyunlar ama yani Winning Eleven yok, Winning Eleven 7 yok, 6 yok, 5 yok. Neye gidi? Yeniler bilmez. Size PlayStation 4'ü çekmek isterdim ama maalesef ki raflarda kalmamış. Tükenmiş Aynen, resmen. burada 4K'sı var, $349. Aynı zamanda Pro'su var, o da $399. Bir şey değil, yemin ediyorum yani Türkiye'deki fiyatlara göre. Türkiye'de yine 2500 civarı falan yanılmıyorsam. Şu an iletişim içindeyim. Bu Xbox One'ın son versiyonu ve fiyatı yazmıyor maalesef. Yine bulamadım. $499 olan mı? Evet, $499'mış. Bu arada Xbox'ın Bence PlayStation'dan aynen. pahalı olmasının kaç bu? Ya benim tercihim PlayStation çünkü biz PlayStation'la bilip Buradaki televizyonların hepsinin içinde internet özelliği zaten fixlenmiş durumda ve hemen hemen hepsinde Netflix özelliği falan da var. Mesela şu an ortalama bir televizyon gösteriyorum size. $249. Bu televizyonun fiyatı bayağı kaçlı? 49 inçlik bir şey diyor, televizyon diyor. Mesela 4K destekleyen Samsung'un 55 inç televizyonu var, 7. seri diyor. $529. Ve dev ekran yani, kocaman. Mesela LG Sound var. Bunu televizyonun altına tek parça şeklinde koyuyorsunuz. Ev sinema sistemi etkisi yaratıyor. Ve fiyatı inanılmaz uygun geldi bana burada. $129 fiyatı var. yani birim fiyatıyla 129 TL gibi bir şey. Ya evet, çünkü buradaki insanlar yine hatırlatalım dolarla para kazanıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla $129 onlar için 129 lira gibi bir şey. Sinema ekranı gibi o kadar büyük ki televizyonu. Samsung'un son çıkarttığı modellerden bir tanesi $1899 diyor. Biz Türkiye'de buna benzer bir şey aldık ve tabii çok daha yüksek rakamlara gelmişti. Şu an burada ne gördüğüme inanamazsınız. İlk defa görüyorum. Yani burada bira mayalama makinesi var. Mayaling Ve Lake. istediğiniz gibi istediğiniz tür biralardan burada kendiniz evde imal edebiliyorsunuz. Ne kadarmış? $399. Ya çok güzel değil mi? Ama Türkiye'de bu nasıl fiyata kahve makinesi alamazsınız. İşte burası da benim ilgi alanıma giriyor. Bu Dyson'ların süpürgesini bilmeyen yoktur herhalde. Abi Türkiye'de de pahalı, burada da pahalı. Lanet olsun, her yerde pahalı. $699 diyor Kenan. Şuna.
İnsan süpürmeye kıyamıyor bunda falan. Ay gitti 1 dolar, ay gitti 5 dolar gitti. Yani buzdolabı değil, ev mübarek. Burada evlerde şöyle bir sistem var. Evi kiraladığınız zaman içinde beyaz eşyasıyla birlikte kiralıyorsunuz. Yani hemen hemen bütün evlerde, yani Florida bölgesinden bahsediyorum, içinde beyaz eşyası mevcut. O yüzden de evin kirası içindeki beyaz eşyanın kalitesine göre de değişiyor. Artış gösteriyor. Beyaz eşya genel olarak bir tık pahalı burada yani. 3299 dolar diyor mesela. Böyle bir şey için. Ama yine de hani 3200 lira olsa böyle bir buzdolabı. Ama bu en kalitelisi. Ya yani uzay mekiği gibi bir şey. Şuna bakar mısın? Yeni evlenecek olsam şimdi senden bundan isterdim çeyiz olarak Kenan. Ben çok ucuza gitmişim be. Yazıklar olsun. Florida bölgesi çok nemli bir bölge olduğu için çamaşır kurutmak farz oluyor arkadaşlar. Çünkü dışarı astığınız zaman çamaşırlar nemden dolayı kurumuyor. O yüzden böyle bir sistem geliştirmişler. Bu da Amerika'da çok yaygın. İşte üst tarafı çamaşır makinesi, alt tarafı kurutma ya da tam tersi şu an bilmiyorum. Ama böyle ikili set halinde satıyorlar. Bu da 1349 dolarmış mesela. Hiçbir bilgi vereceğim. Ekmek kızartma makinesi Amerikalılar için bir lüks sayılıyor ve birçok evde mevcut değilmiş. Zaten görüyorsunuz 100 dolara bir ekmek kızartma makinesi satıyorlar. Hani ben kızartırım size, siz gelin bana beleşten. 5 dolara hallederiz. Burada sahillerde böyle parti kültürü çok yaygın. Herkes böyle kendi eşyalarını falan alıyor. Birkaç genç toplaşıp böyle bildiğin partiliyorlar. O yüzden böyle şeyler de Bluetooth'lu ne derler buna? Hoparlörler de çok yaygın. Mesela bunun fiyatı 449 dolarmış şu anda. Şimdi burada internetten alışveriş de çok yaygın Amazon'da. Mesela biz buradaki bazı fiyatları Amazon'daki fiyatlarla karşılaştırdık. İçinde bulunduğumuz Best Buy mağazası Amazon'a göre bir tık daha fazla olabiliyor. Yani daha ucuzunu Amazon'da bulabiliyorsunuz ama burası ekstra garanti vesaire verdiği için birçok insan da yine buradan almayı tercih ediyor. Burada dünyaca ünlü markaların işte Michael Kors, Fossil vesaire gibi markaların elektronik saatlerinin modellerini de buraya koymuşlar. Elektronik saat mi deniyor ona? Ay ne Dijital. kadar dijital saat. Cahil kaldım. Yaşlandım, siz bana bakmayın. Amerika'da sıkça şahit olduğumuz ve çok yaygın olduğunu gördüğümüz bir şey hediye kartları. Burada insanlara böyle hediye alıp vermek yerine ya böyle içine para yüklenmiş bir kart veriyorsunuz ya da atıyorum mesela bu ne diyor? Nike'ın bir hediye kartı. Sadece Nike'dan alışveriş yapıyor bununla. İçine 25 dolarla 500 dolar arası para yükleyebiliyorsunuz. Bir de genel hediye kartları var. Ona da bir para yüklüyorsun. Ne isterse onu alıyor. Ama herkes birbirine hediye kartı hediye ediyor burada. Hiç yani. Hiç özenme sıfır bunlardan. Ben senin doğum günün ve ben sana BP'den 50 dolarlık benzin hediye ediyorum. Ne yaparsın? Bence bir depo doluyor 50 dolara. Ayılıkta son noktamda o kadar özensiz bir şey olabilir mi? Gerçi yani ne istiyorsa onu alabileceği bir kart almak güzel olabilir yani. Ve beyler bayanlar kaydıraktan kayanlar, maalesef ki yine bize ayrılan sürenin daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve dilerseniz de yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız bize için çok değerli çünkü onları okuyup onlara göre hareket etmeye çalışıyoruz. Siz ne istersiniz, nerede olmamızı istersiniz, biz orada oluyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuza kadar bye.